Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz baget ekmeği tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak mayayı aktifleştirmekle başlıyorum. 1 paket maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, yarım bardak kadar ılık suyu döküp çatal yardımıyla iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Mayayı aktifleştirdikten sonra yoğurma kabına 2 bardak ılık su, 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra karıştırıyorum. Tuzu iyice karıştırıyorum. Hazırladığım mayayı içerisine döküp karıştırmaya devam ediyorum. Ben yaklaşık 7 dakika kadar bir sürede mayayı bu şekilde aktifleştirdim. Dediğim gibi süre değişkenlik gösterebiliyor. 5 dakika ile 10 dakika arasında aktifleşecektir. Mayayı ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Göz kararı olacak şekilde un ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben bu tarif için toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamur toparladıktan sonra 2-3 dakika kadar yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. Bir 20 dakika kadar mayalandırdıktan sonra tekrardan yoğurma işlemi yapacağım. Bu işlemi en az 2 kere yapmanız gerekiyor. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız ekmekleriniz o kadar güzel olacaktır. Hamuru yaklaşık 20 dakika kadar mayalandırdıktan sonra üzerini açıyorum. Tekrardan hamuru biraz yoğuruyorum. Bir yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağ serpiştiriyorum. İsterseniz kullanmadan da yapabilirsiniz. Elime çok fazla yapışmasını istemediğim için bu şekilde hazırladım. Hamuru tekrardan toparladıktan sonra üzerini tekrar kapatıyorum. 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalama süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamuru toparlayıp masaya aldım. 3 parçaya böldüm. Bezelerimi hazırladım. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Böldüğüm kısmı kamerada çok fazla parlamıştı. Neden oldu, neden kaynaklı bilmiyorum ama o kısımları kesmek zorunda kaldım. 3 tane bezeyi hazırladıktan sonra ben 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra baget ekmeğinin şeklini veriyorum.
İsterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Ben biraz tombik hazırladım. Ekmekleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Yarım saat kadar tepsi mayası yaptım. Tepsi mayasını çok uzun tutarsanız ilerleyen dakikalarda çökme yapabiliyor. O yüzden en fazla yarım saat kadar tepsi mayası yapın. Ekmeklerim çok güzel bir şekilde kabardılar. Üzerlerine biraz un serpiyorum. Daha sonra bir jilet yardımı ile veya bıçak yardımı ile kesik atabilirsiniz. Dediğim gibi ben biraz tombik hazırladım ama dilerseniz uzun uzun yapabilirsiniz. Üzerini çizdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ekmeklerimi pişirdim. Fırının içerisine mutlaka ısıya dayanıklı bir kabın içerisinde su koymanız gerekiyor. Ekmeklerimi pişirdim. Ekmeklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Aynı zamanda çok güzel bir şekilde kabardılar. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra ben sizler için kesiyorum. Eğer dondurucuya kaldırmak istiyorsanız da tamamen soğuduktan sonra dilimleyip dondurucuya kaldırabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık göz göz oldu. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız Allah'ın izniyle sizler de çok güzel ekmekler hazırlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.